Merhaba kovalar, Eylül ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili kovalar, bu ay görünmeyen derinlikler sizi çağırıyor. Kontrol edemediğiniz durumlar, hayatın bilinmez alanları ve içsel dönüşüm süreçleri öne çıkıyor. Duygusal olarak yüzleşme cesareti, finansal olarak plan yapma disiplini ve ruhsal olarak teslimiyet geliştirme zamanı. Çek odasınız efendim. Şimdi Eylül ayı giriş enerjilerine şöyle bir bakalım. Güneş Başak Burcu'nda 8. evinizde. Güneşin bu konumu ortak kaynaklar, vergi, kredi, miras gibi finansal alanlara odaklanmanızı sağlar. Psikolojik olarak ise derinleşme, travma temizliği, şifa ve teslimiyet enerjisi getirir. Kaybetme korkularıyla yüzleşerek güçlenme fırsatı geliyor. Ay ise Yay burcunda, ay düğümleriyle kare açıda. Sosyal çevre, arkadaş grupları ya da içinde bulunduğunuz topluluklar duygusal olarak sizi zorlayabilir. Beklentilerle gerçekte olanlar çatışabilir. Aynı vizyona sahip olmadığınız insanlarla yolları ayırma zamanı. Merkür ise Aslan burcunda Retro-Kiron'la üçgen açıda. Partneriniz, danışanlarınız ya da iş ortaklarınızla önemli konuşmalar gündemde. İletişimdeki bir kırgınlık, geçmişte bastırılan bir yara bu ay dile gelebilir. Açık konuşmak şifalandırır, özellikle yakın çevrenizden gelen destek değerli olacaktır. Mars ise Terazi burcunda, Yengeç burcundaki Jüpiter'le kare açıda. Eğitim, seyahat, hukuki süreçler ya da yabancılarla ilgili konularda mücadele var. Ancak bu mücadele iş ortamını ya da sağlığınızı zorlayabilir. Aşırı çalışma, stres ve dağınıklık bağışıklığınızı etkileyebilir. Satürn ve Neptün ise Koç burcunda retro pozisyonda. Zihinsel disiplin gerekiyor. Kardeşler, komşular, iletişim tarzınızla ilgili sınavlar var. Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz belirli olacak. Kafa karışıklıkları varsa netlik için zaman tanıyın. Uranüs ise İkizler burcunda durağan pozisyonda. Aşk hayatı, yaratıcı projeler, çocuklarla ilgili konular beklenmedik gelişmelere açık. Durağan Uranüs içsel bir devrimi tetikliyor. Artık eskisi gibi aşık olamama ya da sürekli aynı döngüye düşme halleri kırılıyor. Kendinizi ifade etme biçiminiz özgürleşmek istiyor. Bir de gökyüzünde güzel bir uçurtma açı kalıbı var. Kuzey ay düğümü, Jüpiter, Lilith ve Güney ay düğümünün oluşturduğu. Güney ay düğümü sürekli krizlerle güç kazanmaya çalışmak, korku üzerinden kontrol kurmak artık çalışmıyor diyor. Kuzey ay düğümü kendi özdeğerini tanımak, bireysel üretimle kazanmak ve sağlam temeller kurmak gerekiyor diyor. Lilith ise toplum önünde bastırılan arzular, başarıya giden yolda gölge yanlarınızla yüzleşmeniz için sizi çağırıyor. Jüpiter ise günlük çaba ve hizmetin şifalandırıcı etkisi var diyor. Krizden değil, üretimden güç al diyor size bu uçurtma açı kalıbı. Plüton Kova burcunda retro, Uranüs'e de üçgen yapıyor. Kişisel dönüşümünüz artık görünür olmaya başlıyor. Bu ay ben kimim sorusunun cevabını bulmak için yaratıcılığınızı cesurca ortaya koyun. İçsel devrim sahneye çıkma cesaretiyle birleştiğinde sizi bambaşka bir yöne taşıyabilir. Kimliğiniz değişiyorsa hayatınız da değişir. Eylül ayı boyunca finansal krizleri yapısal çözümlere çevirmeniz önemli. Derin bağlar ve yüzleşmeler için cesur olun. Sosyal çevrenizi gözden geçirin. İletişim tarzınızı yeniden yapılandırın. Sağlığınıza dikkat edin, rutinlerinizi sadeleştirin. Kendi değerinizi bilin. Bağımsızlık kazanmayı öğrenin. Eylül ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi astrolojik gündeme geçeceğim. Ama ondan önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Sevgili kovalar, Eylül ayının ilk yarısında odağınız maddi kaynaklar, özgüven, içsel dönüşüm ve duygusal bağlar etrafında şekilleniyor. Gökyüzü size değer nedir, neye sahipsiniz
ve aslında neye ihtiyacınız var sorularını sorduruyor. 5 Eylül'de Mars'la Jüpiter arasında bir kare açı var. Günlük işleriniz, iş ortamınız ve sağlığınızla ilgili bir alanda aşk, çocuklar ve yaratıcı proje arasında gerginlik yaratabilir. Bir şeyi başarmak için çok fazla çaba harcıyor ama yeterince tatmin olmuyor olabilirsiniz. Belki de aşırı mükemmelliyetçilik ya da kendinize aşırı yüklenme teması burada devrede olabilir. Dengeli bir tempo belirlemek fiziksel sağlığınızda korumanız adına önemli olacaktır. Aynı gün Merkür ile Retro Uranüs arasında bir kare açı var. Ev yaşamınızda ya da aile ilişkilerinizde ani bir karar ya da beklenmedik bir gelişme yaratabilir. Taşınma, evde teknolojik bir sorun, aile büyükleriyle bir gerilim. Ne olursa olsun ani tepkiler yerine önce dinleyin. Eski bir konu yeniden masaya gelebilir. 7 Eylül'de Balık burcunda gerçekleşen bir ay tutulması var. Maddi değerler, kazançlar ve özdeğer alanınızı aydınlatıyor. Gerçekten neye değer veriyorsunuz sorusuyla yüzleşebilirsiniz. Belki bir gelir modelini bırakıyor, belki bir borcu kapatıyorsunuz. Maddi kazanımlar kadar içsel değerlerinizin de bu tutulmada vurgulandığını unutmayın. 13 Eylül'de Güneş-Merkür kavuşumu var. Ortak finansal alanlarınızda başkalarından gelen desteklere, miras, sigorta, nafaka, vergi ya da yatırım konularında eski bir meseleyi tekrar gündeme taşıyabilir. Güney ay düğümüyle olan bu kavuşum artık size hizmet etmeyen maddi alışkanlıklarınızı bırakma zamanına işaret ediyor. Aynı gün oluşan büyük su üçgeni ve uçurtma açı kalıbı ise hem para hem ruhsal denge hem de duygusal aidiyetle ilgili güçlü bir farkındalık getiriyor. Sadece kazanç değil, güven hissi de sizin için önemli hale geliyor. Kendinizi değerli hissettiren işlere yönelmek bu dönemin şifasını arttıracaktır. 16 Eylül'de Ay ile Jüpiter kavuşuyor. Çalışma ortamınızda ya da günlük hayatınızda güzel bir gelişmeyi beraberinde getirebilir. Belki bir iş arkadaşınızdan destek görürsünüz. Belki de sağlığınızla ilgili bir konuda güzel bir haber alırsınız. Güneşin bu kavuşuma yaptığı destekleyici açı özellikle üretkenliğinizi ve iç huzurunuzu arttırabilir. 18 Eylül'de Merkür Terazi burcuna geçiyor. Zihniniz yeniden uzaklara açılıyor. Eğitim, yurt dışı bağlantılı işler, akademik hedefler ya da hukuki süreçlerle ilgili önemli konuşmalar gündeme geliyor. Ancak Satürn ve Neptün ile kurduğu karşıtlık bazı gerçeklerin tozlu bir perde arkasından çıkmasına neden olabilir. Hayal ile gerçek arasındaki dengeyi kurmanız gereken bir dönem. Sevgili kovalar, bu ayın ilk yarısı sizden hem içsel değerlerinizi netleştirmenizi hem de maddi kaynaklarınızı daha bilinçli kullanmanızı istiyor. Unutmayın, gerçek özgürlük içsel dengede saklıdır. Sevgili kovalar, Eylül'ün ikinci yarısına girerken gökyüzü sizin adınıza adeta bir sahne kuruyor. İçsel dönüşüm, finansal yapılanma ve zihinsel uyanış bu dönemin ana temalarını oluşturuyor. Kadersel kararlar, ruhsal farkındalıklar ve etkileyici dönüm noktaları sizi bekliyor. 19 Eylül'de gökyüzünde iki ayrı uçurtma açı kalıbı oluşuyor. İlk uçurtma ev, kariyer aksında bazı köklü duygusal dönüşümlere işaret ediyor. Lilith, Jüpiter ve Ay düğümleriyle birlikte yaşam yönünüzde bastırdığınız korkularla yüzleşmeniz gerekebilir. Aile ilişkileri, ev düzeni ya da yer değişikliği bu süreçte gündeme gelebilir. İkinci uçurtma ise sizin yönetici gezegenlerinizden Uranüs'le retro Plüto'yu içeriyor. Merkür ve Neptün'le birlikte bu yapı zihinsel düzlemde büyük bir farkındalık sağlıyor. Eğitim, dijital projeler veya uluslararası bağlantılı işler adına yepyeni bir perspektif geliştiriyorsunuz. Özellikle yazılı, sözlü iletişim alanında devrim niteliğinde gelişmeler olabilir. Yine aynı gün gökyüzünde oluşan bir yot açı kalıbı var. Tanrı'nın parmağı da deniyor buna. Mars ve Venüs'ün retro Satürn'e yaptığı
150'lik açılarla tetikleniyor. Finansal planlar, borç alacak dengesi veya ortak kaynaklar konusunda karar vermeniz gerekebilir. Riskli yatırımlar veya ilişkilerde dengesiz beklentiler canınızı sıkabilir. Bu dönem maddi disiplin şart. 21 Eylül'de Başak Burcu'ndaki parçalı güneş tutulması sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Bu tutulma miras, borç, sigorta, banka kredileri gibi konularda ciddi bir değişimi başlatabilir. Aynı zamanda duygusal olarak da kendinizi dönüştürme sürecine girebilirsiniz. Güneş ve Ay'ın retro Satürn ve Neptün'e karşıtlık yapması maddi konularda belirsizlik yaratabilir. Finansal kararlarınızı netlik kazanana kadar ertelemeniz faydalı olabilir. 22 Eylül'de Güneş Terazi burcuna geçiyor. Uzaklar, yurt dışı, akademik konular veya yüksek öğrenim alanı öne çıkıyor. Yeni perspektifler geliştirmek için harika bir dönem. Ancak aynı anda Satürn ve Neptün karşıtlıkları net olmayan hedeflerle ilerlemenin sizi zorlayacağını gösteriyor. Aynı gün Mars Akrep burcuna geçiyor. Kariyer alanınızda mücadele artıyor. Hedefleriniz için savaşmaya hazır olun ama agresif yaklaşımlardan uzak durun. 23 Eylül'de yeni bir uçurtma açı kalıbı daha var gökyüzünde. Bu yapı doğrudan sizin burcunuzdaki retro Plüto'yu içeriyor. Güneş, Uranüs, Neptün ile birlikte güçlü bir zihinsel uyanışı vaat ediyor. Özellikle ideolojik anlamda büyük dönüşümler yaşayabilirsiniz. Aynı gün oluşan yot açı kalıbı, Tanrı'nın parmağı da deniyor buna, ise Uranüs ve Neptün'ün Mars'ta yaptığı 150'lik açılarla kariyerle ilgili ani krizleri veya yön değişimini gündeme taşıyabilir. 24 Eylül'de Mars'la Plüto arasında oluşan sert bir kare var. Sizi hem fiziksel hem psikolojik olarak zorlayabilir. Güç savaşlarından uzak durmalı, çatışmalara çekilmemelisiniz. Ancak bu açı aynı zamanda güçlü bir dönüşüm enerjisi de taşıyor. Krizi iyi yönetirseniz kazanırsınız. 29 Eylül'de Terazi burcundaki Güneş Oğlak burcundaki Ay kare yapıyor. Bu açı bilinçaltınızda bastırdığınız duyguların yüzeye çıkmasına neden olabilir. Manevi yorgunluk hissi ya da yalnızlık duygusu bu süreçte artabilir. Jüpiter'in Merkür'le yaptığı kare açı ise aşırı iyimser davranışlardan kaynaklı maddi veya hukuki konularda hata yapmanıza neden olabilir. Gerçekçi kalmakta fayda var. Aynı gün retro Uranüs, retro Neptün ve Plüto ile arasında oluşan uyumlu açı size eşsiz bir sezgisel güç, ruhsal bir vizyon ve yeniden doğuş imkanı sunuyor. Bu süreçte en büyük müttefikiniz içsel rehberliğiniz olacaktır. Sevgili kovalar, bu Eylül ayında büyük içsel sorgulamalardan geçiyorsunuz. Zihinsel bir devrim, ruhsal bir uyanış ve yaşam vizyonunuzda güçlü bir dönüşüm mümkün. Sabırlı ve bilinçli bir ilerleyişle hem maddi hem manevi düzlemde önemli bir sıçrama yapabilirsiniz. Verimli bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.